Merhaba oyun severler. Haziran ayının hızına yetişebilen var mı? Oyun etkinlikleri, sunumlar, dudak uçuklatan oyun duyuruları, birbiriyle yarışan dev firmalar derken ortalık toz duman oldu. Oyun sektörü büyüdükçe bu rekabet daha da artacaktı. Bu rekabet en çok da biz oyunculara yarayacak. Bu ay kısaca özetlersek en önemli haberler: Spider-Man Remastered olarak 12 Ağustos'ta PC'ye geliyor. Onun hemen peşine Spider-Man Miles Morales çıkış yapacak. 24 Mart 2023'te Resident Evil 4 Remake gelecek. Final Fantasy 16 2023 yaz aylarında gelecek. Bunların yanında bir dünya yeni IP'ler oyuncuların keşfine sunulacak. Oyun fiyatlarının ebesinin hörekesine bile aştığı bu dönemlerde birçok oyunun ilk günden Game Pass'e gelecek olması büyük bir nimet. İşte bu videoda 2022 ve 2023 yıllarında şu an için ilk gün Game Pass'e geleceği kesinleşmiş oyunlardan kısaca bahsedeceğim. Çok fazla oyun var, hızlıca oyunlara geçelim. Bu arada 17 Haziran Cumartesi günü Game Pass'te oynayabileceğiniz oyun serileri öneri videomuz yayınlanacak. O videoda kanala abone olan izleyicilerimizden bir kişiye Discord kanalımızda yapılacak çekiliş ile 3 aylık Game Pass hediye edeceğiz. Onun için bizleri takip etmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. 2022 oyunları. A Plague Tale Requiem. Oynadığım en iyi bağımsız oyunlardan bir tanesi olan A Plague Tale'ın devam oyunu. Videoda izlediğim kadarıyla sanki mekanikler çok fazla ellenmemiş gibi dursa da ilk oyunun hatırına seve seve oynarım. Büyük bir ihtimalle de aşırı derecede severim. Çıkış tarihi henüz net değil. A Dusk Falls. Farklı bir interaktif oyun olan A Dusk Falls hikayesiyle dikkatimi çekse de oynanış ile farklılık yapacağım diye gözlerimizi zorlamaya niyetlenmiş gibi. Umarım oynanış da videodaki gibi 5 FPS ayarında olmaz. 19 Temmuz'da Game Pass'te. Atomic Heart. İlk izlediğimde bu oyun nasıl Game Pass'e gelir dediğimi hatırlıyorum. Sonrasında Starfield'ın Game Pass'e geldiğini hatırlayınca normal karşıladım. Ama Atomic Heart'ta gerçekten oynanış aşırı eğlenceli ve keyifli duruyor. Oynanacaklar listesinin başına ekledim. Fallout 76, Expedition The Pit. Fallout serisini maalesef yetim çocuğu olarak görülen Fallout 76'nın 13. büyük güncellemesi de Game Pass'te olacakmış. Bethesda'ya da hayran olmamak elde değil. Ulan anla işte, kimse bu oyuna artık hype'lanmıyor. 13. güncellemededir arkadaş. Bu ne azimdir yiğidim aslanım. Grounded. 28 Temmuz 2020 tarihinde erken erişimi olarak çıkış yapması ve nihayet tam sürüm olarak çıkarılmaya karar verdi. Pek bir havası kalmadı gibi ama merak edenler için Eylül 2022'de o da Game Pass'te. Gunfire Reborn. Bir başka oynanışı ile sizleri eğlendirecek oyun. Kendisini çok fazla ciddiye almayan, daha çok oynayanı eğlendirmeye çalışan roguelike türünde fantastik bir oyun. Farklı yeteneklere sahip birbirinden farklı ve renkli arkadaşlar bizleri bekliyor. Halo Infinity Sezon 3. Halo sevdalıları zaten biliyordur. Infinity 3. sezonuyla da Game Pass'in vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam edecek. Hello Neighbor 2. İlk oyunu denemiş ama çok fazla sevememiştim. Belki ikinci oyunda tekrardan bir şans verebilirim. Farklı bir korku macera türünde olan oyun, çıkış tarihi henüz belli olmasa da kendileri çıktığı gün Game Pass'te. High on Life. Yine renkli mi renkli, eğlenceli mi eğlenceli, bol mizah içeren bağımsız bir oyun. Tek kişilik bir oynanışa sahip olan High on Life, birbirinden farklı, konuşan silahlar ve farklı atmosferiyle dikkatimi çekmeye başardı. Ekim 2022'de o da Game Pass'te. Lightyear Frontier. Çok fazla ilgimi çekmemiş olsa da Lightyear'da ilk gün Game Pass'e gelecek bağımsız oyunlardan. Çiftlik ve bir şeyler kurma oyunu sevenlere alternatif. Naraka Blade Point. Sevgili Mustafa Kadir'in çok sevdiği haberlerden biriydi. Sıkı bir Naraka oyuncusu ve iyi bir YouTube kanalı olan Mustafa Kadir ile artık rahat rahat Naraka atarız. Bu arada Mustafa, bizim Naraka işi ne oldu? Party Animals. Büyük bir ihtimal 2 el atıp çıkacağım ama yine de merak etmedim desem yalan olur. Party Animals bildiğim Fall Guys benzeri bir eğlence oyunu. Arkadaşlarla Naraka'dan sonra girip birkaç el atar, sonra da yüzüne bakmayız. Mustafa, bizim Naraka işi diyorum. Ne oldu ne oldu? Pentiment. Eski ortaçağ resimleri tarzında çizilmiş bir 2D macera oyunu olan Pentiment da Game Pass'te. Ortaçağ dönemi çok fazla ilgimi çekmese de Başak gibi arkadaşlarımız bu tarz oyunları sevebilir. Belki sizlerin de dikkatini çekmeyi başarmıştır. Persona 5 Royal. Yine bir türlü benim sevmediğim ama büyük bir hayran kitlesi olduğunu bildiğim Persona serisi Game Pass'e geliyor. Şimdiden fanatik gruplara hayırlı uğurlu olsun. Scorn. İşte bana bunlarla gelin. Kan, vahşet, şiddet, aşırıcılık, ne ararsan var. Bazıları bu oyun için efendim biraz fazla değil mi abartmışlar falan demiş. Kardeş, bızlığı yemeyen gelmesin. Gitsin manitasıyla Party Animals oynasın. Scorn gerçek anlamda aradığım şiddet unsurlu oyun olabilir. Merakla bekliyorum. Ekim 2022'de Game Pass'te. Slime Rancher 2.
Scorn'un vahşeti size çok geldiyse slime oynamaya davet edebilirim. Sessiz kenarda sevimli minnoş yaratıklarla takılabilirsiniz. Somerville. Inside ve Limbo'yu oynayanların en büyük sıkıntısı benzer atmosferde oyun bulamamasıydı. Ama Somerville bu açlığımızı bastırmaya yardımcı olacak. Çünkü geliştirici ekibin içinde Inside ve Limbo'da çalışan arkadaşlar var. Atın listeye, bekleyin. Sakın kaçırmayın. Çıkış tarihi belli değil ama 2022 diyorlar. Hadi inşallah. Valheim. Yine Başak Hanım'ın çiftliğinde oynanan oyunlardan biri. Bundan sonra bu tür oyunları söylerken böyle diyeceğim. Başak Hanım'ın çiftliğinde bu hafta yakinen tanıdığımız Valheim var. Oynamaya kaldıysa eğer Game Pass'te de var. Alana hayırlı uğurlu olsun. Warhammer 40.000 Dark Tide. Şimdilik 2022 yılında Game Pass'e gelmesi beklenen son oyun Warhammer evrenine geçen Dark Tide'dır. Çok fazla kalabalık olması beni pek cezbetmese de türe ve evrene meraklı olan varsa duyurulur. 13 Eylül 2022'de Game Pass'te. Şimdilik diyorum zira Microsoft'un artık ne yapacağını kestirmek mümkün değil. Hadi hızlıca 2023 yılında neler olacakmış ona bakalım. 2023 yılını çok fazla detaylıca anlatmaya gerek yok. Zira oyunların ertelenme durumu olabilir. Yeni oyunlar eklenebilir. Persona gibi herkesin bildiği oyunların gelmesi derken liste bayağı uzun olur. Onun için en sade şekilde değinip videoyu bitirelim, kimsenin vaktini çalmayalım. Era History Untold. Bol miktarda tarihi mitolojilerin işlendiği farklı ve değişik bir strateji oyunu. Strateji sevenlerin muhakkak bakması gereken oyunlardan biri olacak. Çıktığı zaman ben de kısa bir süre bakar, ne olduğunu daha iyi anlarım. Ark 2. Vin Diesel'in oynadığı Ark 2 çıkış yaptığı gibi Game Pass'e gelecek. Survival oyunları seven, Ark 1'den sıkılanların büyük bir hevesle gireceği ama çıkamayacağı bir oyun olacak. Cocoon. Tam benim kafada bulmaca odaklı, kendine has tasarımı olan keyifli bağımsız bir oyun. Seviyorum bu tarz oyunları. Oynayıp bitirip kenara koyacağın kaliteli bir oyuna benziyor. Çok hafiften bir Journey atmosferi olsa da oynanış olarak baya bir farklı oyun. Bulmacaları şimdiden merak ediyorum. Eiyuden Chronicle 100 Heroes. Bir türlü içine giremediğin JRPG türünün yeni oyunu. Türe uzak olduğumdan bir şey söylemem doğru olmaz. Merak edenler takip listesine eklesin. Ereban Shadow Legacy. Ama bu oyun hakkında bir şey söyleyebilirim. Neden? Çünkü daha önce severek oynadığım Aragami oyunun farklı bir versiyonu. Gizlilik temalı, kesmeli biçmeli, keyifli güzel bir bağımsız oyun daha. Gizlilik temalı oyunları sevenlerin listesine eklemesi tavsiye edilir. Mekanikleri farklı ve hoş duruyor. Flintlock Siege of Dawn. Klasik mekaniklerden sıkılanlar için Flintlock bence harika bir tercih olacak. Uçmalı, kaçmalı, vurmalı, kırmalı, emmeli, gömmeli, atlamalı, zıplamalı. Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni, manyak işler. Eğer bir de güzel hikayesi varsa yeme de yanında yat oyunlardan biri gibi duruyor. Bu oyunda özel listeme girdi. Grafikler, mekanikler, atmosfer bayağı iyi duruyor. Forza Motorsport. Yarış türüne bayağı uzak kaldığımdan ne olur nasıl olur bilmem. Sevgili kardeşim Barış bu oyuna bayağı bir yükseldi. Ki kendisi bayağı tutkulu bir yarış severdir. Demek ki bu oyunda bir şeyler olacak. Marka değerini zaten bilmeyen yoktur. Onun için büyük bir sürpriz olmazsa sağlam bir yarış oyunu bizleri bekliyor. Riot oyunları. Microsoft büyük bir hamle yapıp birçok Riot oyununu Game Pass'e getirme kararı aldı. Hem de tüm karakterler açık olarak. Evet, gelecek oyunlar sırayla söylüyorum. League of Legends, Wild Rift, League of Legends Runeterra, Teamfight Tactics ve Valorant. Şimdiden Riot oyuncularına hayırlı uğurlu olsun. Minecraft Legends. Yine büyük bir kitlesi olan Minecraft'ın yeni oyunu Minecraft Legends'da Game Pass'e gelecek oyunlar arasında. Belki bu oyunla Minecraft yargılarımı parçalarım. Kim bilir. Siktir lan. Alından bunu. Bundan bir bok olmaz ya. Persona. 2022 yılında Persona 5 Royal Game Pass'e geleceğini söyledim. 2023 yılında da Persona 3 Portable, Persona 4 Golden Game Pass kütüphanesinde yerini alacak. Ravenlock. Farklı bölüm tasarımına direkt ilgimi çeken Ravenlock, oynanacaklar listemde yerini aldı. Masalsı bir oynanışa sahip olan Ravenlock, 2023 yılında çıkacak ve büyük bir ihtimal bağımsız oyunlar arasında kesinlikle adından söz ettirecek. Redfall. 4 kişiye kadar co-op oynayabileceğiniz Left 4 Dead kafasında Arkane tarafından geliştirilen farklı yeteneklere sahip karakterle hızlı bir oynanışa sahip olan Redfall, çıktığı gün Game Pass'e gelecek oyunlar arasında. Ekipçe oyun arayanların oynayabileceği güzel bir Arkane oyunu. Replaced. Platform oyunlarına olan tutkum artık arş-ı alaya çıktı. Bu oyunda onlardan biri. Kendi iradesi dışında bir insan vücudunda yerleştirilmiş olan Reach adındaki bir yapay zekayı canlandırdığımız bilim kurgu, geçmiş ve gelecek temalarının bünyesini buluşturan 2.5D aksiyon tabanlı bir platform oyunu olan Replaced, oynanışının yanında alt metniyle de gerçekten dikkat çekici.
Stalker 2. Rusya-Ukrayna savaşından en çok etkilenenlerden biri de Stalker. Çıktığı gün Game Pass'e gelecek olan dev oyunlardan bir tanesi. Uzun yıllardır sevenleri bekleten Stalker adeta bomba gibi geri dönüyor. Kıyamet sonrası oyunlara merakınız varsa listenizde muhakkak bulunsun. Starfield. Starfield'ı zaten duymayan etmeyen kalmamıştır. Zaten kanalda bu oyuna özel detaylıca bir video paylaştım. The Last Case of the Benedict Fox. Bu sene bağımsız oyun severlerin özellikle platform aşıklarının senesi. Game Pass'te bunların en büyük pezevengi. Aksiyon, macera ve Metroidvania türünde fantastik bir dünyada iblislerle savaşırken farklı dünyada yaşanan esrarengiz olaylara şahit olacağız ve sır perdelerini aralayacağız. Kendileri çıktığı gün Game Pass'e gelecek. Dipnotumuzu düşelim. Wo Long Fallen Dynasty. Geldik listemizin şimdilik son oyununa. Son oyunumuz Nioh yapımcısı olan Team Ninja tarafından geliştirilen, uzak doğu atmosferine geçen, tam olarak neye benzediğini çözemediğim ama Souls-like olmaması için dua ettiğim Wo Long Fallen Dynasty. Gerilmeden, sövmeden, doya doya bir aksiyon, uzak doğu oyunu oynamak istiyorum. Çok mu lan? Bu oyunda ilk gün Game Pass'e gelecek. Sonunda listemizin sonuna geldik. Ve sanırım 40'tan fazla oyun Game Pass sayesinde gayet makul bir aylık ücret karşılığında oyuncuların erişimine sunuluyor. Böyle de anlatınca sanki sponsorlu içerik gibi oldu ama yeminle değil. Keşke olsa. 4-5 yıl önceki oyunları yenileyip PC'ye çıkaran firmaların yardakçılarını yapacağıma, Microsoft gibi bu işi oyuncuları sömürmeden de yapabilen firmaların yanında durarak yaparım daha iyi. Liste çok uzadı. Bu konuyu da burada girip daha fazla uzatmayayım. Yıl içerisinde oyunların çıkış tarihleri farklılık gösterebilir. Yeni oyunlar eklenebilir ki eklenecektir. Zira daha Activision Blizzard oyunlarını bile görmedik. Onlar da yıl sonuna yavaştan Game Pass kütüphanesine yerini alır. Listede dikkatinizi çeken, oynanacaklar listenize eklediğiniz oyunları yorumlara yazmayı unutmayın. Bu haftalık da benden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, Discord sunucumuza da gelip sohbetimize katılmayı, son olarak da açıklamalar kısmında bulabileceğiniz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayınız. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.